Selam. Dikiş sınıfından merhaba. Dikiş perileri bugün çok sessizdi. Kalıp perileri de öyle. Sabahtan beri kalktım, hazırlandım. Size içerikler üretmek için bütün hazırlığımı yaptım. Ama sabahtan beri de kafamda dönüp dolanan bir şey vardı. Ne videosu çekeceğim? Bugün bana ilham gelmedi. Aynı şeyler bazen dikiş dikerken de olur, kalıp çıkarırken de olur. Özellikle dikişe ilk başlayan kişilerde çok fazla ilham perileri hemen etrafından uçuşu verir gider. Dikiş tanrıları bugün sessizdi dedim ama bu da dikiş dikmenin bir parçası. Bu da dikiş demek. Nasıl bazen gün içinde sabah kalktığımızda canımız o gün lavaboları temizlemek istemiyorsa, evi süpürmek istemiyorsa, günlük rutinimize ait işleri yapmak istemiyorsa, hatta bazı günlerde canımız yataktan bile çıkmak istemiyorsa, dikiş de aynı hayatın bir parçası olduğu için bazı günlerde ilham bizim peşimizde ve içimizde olmaz. Ben de bunu bu videoda sizlerle konuşmak istedim. Çünkü çok normal, çünkü çok olağan. Neler yapıyorum böyle zamanlarda onu da size anlatacağım. 35 yıldır dikiş dikiyorum. Bir sonraki videomun konusu da zaten dikişe nasıl başladım olacak. Sorularınızı da yorumlara bekliyorum. Videoya geçebiliriz artık. Gene çok uzattım. Bütün sosyal medya uzmanları diyor ki lütfen videonuzun başını uzatmayın. İnsanlar izlemeden çıkıyorlar. İnşallah çıkmamışsınızdır. Bazen her şeyimiz hazırdır, kumaşlarımız hazırdır, kalıplarımız, kalıp dergilerimiz, kafamızda binlerce proje vardır. Sosyal medyada, internette gördüğümüz her şeyi ben bunu dikerim, mağazaları gezerken ben bunu dikerim, almayayım dediğimiz her şeyi dikmek isteriz, dikeriz de. Ama bugün o günlerden değilmiş. Boş günlerimiz aslında çok dolu. Bir kere eğer benim takipçilerimin büyük çoğunluğu kadınlar, kadınların zaten hayatı çok çok dolu. Erkeklerin de öyle aslında. Günümüzde zaman o kadar çok hızlı geçiyor ki bir gün 36 saat olsa belki bize yetecektir. Ama maalesef öyle değil. Hayat hızlandı, her şey hızlandı, tüketim çılgınlığı var. Ama bir yandan da sürdürülebilir moda dediğimiz veya bizim kendi giysilerimizi dikip dönüştürüp olanı olmayana çevirmek, olmayanı olana çevirmek gibi hem ekosisteme en az zararı verdiğimiz ve katkı sunduğumuz hem de kendi giysilerimizi dikebileceğimiz bir hayatın içerisindeyiz. İyi ki sizler de öylesiniz ki bu videoda benimle birliktesiniz. Merhaba yeniden hepinize. Bugün bir şey üretemedim. Benim de sosyal medyada içerik üretiyorum biliyorsunuz. YouTube dikiş sınıfı, Instagram dikiş sınıfı, TikTok dikiş sınıfı, Telegram kanalım dikiş sınıfı aynı zamanda. Eski takipçilerim zaten biliyorlar. Beni ilk kez izleyenler de lütfen takibi alın eğer dikiş ve kalıp öğrenmek istiyorsanız. Bol bol da dikiş sohbetleri yapıyoruz zaten takipçilerimle beraber. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben bugün hiçbir şey üretmedim ama bakın paylaştım. Gene bir şey yapmış oldum. Dedim ki hiçbir şey üretmemenin videosunu çekeyim. Hem bu videoyu çekeyim hem de sizlere sorular sorayım. Dikişe yeni başlayanlarla ilgili videolar mı daha çok acaba ilginizi çekiyor? Ya da her seferinde sıfırdan başlayanlar yeni sayfama geldiği için sıfırdan dikişe başlayanlar için videolar çeker misiniz hocam diye çok talep alıyorum. YouTube kanalındaki oynatma listelerine de bakabilirsiniz. Bu video böyle bir sohbet videosu oldu. Hiçbir şey üretmemenin, dikmemenin videosu oldu ama böyle zamanlarda da hayal kuruyorum. Notlar alıyorum, notlar çıkarıyorum. İşte Pinterest'ten kaydediyorum, oradan kaydediyorum. Bir dizi izlerken fotoğrafını çekiyorum. Bu tabii çok fazla görsel kirliliğe de neden oluyor. Daha çok insanın aklını karıştırabiliyor ama hiçbir şey yapamıyorsam dikiş malzemelerimi düzenliyorum. Çünkü küçücük bir projede bile dikiş malzemelerimiz masamız, dolaplarımızın içi hallaç pamuğuna dönüyor. Eğer atölye ortamında çalışamıyorsanız, evde bu işi yapıyorsanız ve dikiş odanız yoksa zaten işler çok zor olduğu için lastiklerinizi ayırın, düğmelerinizi ayırın. Yeni yeni kumaşlar, yeni yeni malzemeler almak yerine hiçbir köşede atılan, bakmadığınız kumaşlarla biraz konuşun, sohbet edin. Ben senden ne yapabilirim acaba diye. Benim videolarımda görüyorsunuzdur. Üzerinize sarın, başınıza sarın, belinize sarın.
ve bakın ben bundan ne yapabilirim diye küçük küçük notlar alın. Bugün de dikiş için bir şeyler yapın aslında. Çok seviliyorsunuz. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Böyle sohbet videoları çekmeye devam edeceğim. Bugün boş günler videosu olsun ya da boş ders. Dikiş sınıfının boş dersi olsun. Dikiş sınıfından selamlar, sevgiler herkese. Hoşça kalın.